Vay be, ben de acemilik askerdeyken denetlemeye hazırlanırken böyle tam teçhizat 3 kilometre koşmuştuk. Kaskımız, tüfeğimiz, kolay gelsin askerlerimize. Bugün sizlerle Hyundai i20 Active'le birlikteyiz. Ben bayağı yollarda görmeye başladım Hyundai i20 Active'i. Bir tane i20 sahibi arkadaşım var. Yeni bu ilk Active'e bindirdim. Adam direkt almayı falan düşündü. Hani eski Hyundai'lerle gerçekten artık yeni modellerin pek alakası yok. İç mekandan başlayalım istiyorsanız. Bence şu direksiyondan Hyundai'nin kurtulması gerekiyor iç mekanda. Çünkü genel olarak derli toplu bir iç mekanı var. Kalite, performans açısından iyiler. Ama şu direksiyon tasarımı iyileştirmesi lazım. Yeni modellerde umuyorum ki değiştirecekler. Biraz kaba duruyor. Onun haricinde bu i20 Active en dolu modeli, navigasyonu falan var. Genel işçilik kalitesi, işçilik malzemesini ben beğeniyorum. Yani şurada böyle hafif yumuşak malzeme var. Yani çok sert olup olmaması bence çok önemli değil. Birbirine yerleşimi, birbirine geçimi, oturumu malzemelerin güzel. Önemli olan bu benim için. Ama tabii ki hani yumuşak olsa his olarak dokunduğunda daha ya böyle çok yarım yumuşak diyeyim size. Öyle değişik. Alt kısımlar, yani şu yarı yumuşağın altındaki kısımlar oldukça sert. Bazen böyle tın tın olur ya. Tamam, bu da böyle çok dolu değil ama birbirine oturtulduğu için çok sırıtmıyor. Hani böyle ya buna mı para verdim demiyorsun. Eşya gözlüğü olarak kapı içleri var. Çok büyük değil ama cüzdandı, suydu, onun gibi şeyler sığabilir. Mesela bu aktif modeli ben şey isterdim. Belki bir gizli göz ya da bir işte koltuk altında çekmece gibi bir özellik isterdim. Çünkü bu daha çok aktif yaşayan, işte spor yapan, surf yapan falan gibi o kafada yapılmış bir otomobil aslında. Çünkü biraz daha yüksek, biraz daha gence hitap eden. Onun haricinde güzel büyük bir orta gözü var. Yanında hemen 2 çakmaklığı var. 2 çakmaklık olması güzel. 2 bardaklık bir gözü var hemen el freninin yanında. Hemen el frenin arkasında da bir kapaklı gözü var. O kol dayamasında. Kol dayaması biraz geride, dirseğiniz dayanıyor. Burası için bir küllük var ama sigara içmeyelim arkadaşlar. Değil mi ama? Hiç gerek yok. Kol dayamada herhangi bir AUX girişi ya da şey girişi yok. Onlar burada. Multimedyada USB girişi var. AUX girişi burada. Hazır AUX demişken multimedyaya gelelim. Navigasyonlu bir ekranı var. Navigasyonu güzel çalışıyor. Bayağı bir denedim. Neredeyseniz orada olduğunuzu algılıyor. Atıyorum Kadıköy'deyseniz Kadıköy'de olduğunuzu algılıyor. Ona göre etraftaki yerleri seçebiliyorsunuz. Yazı karakterleri bence kötü. Daha güzel bir karakter olsa daha pahası güzel multimedya gibi görünecek. Çalışması iyi. Dokunmatiği güzel çalışıyor. Bluetooth bağlantısı var. Telefonunuzu rahatça bağlayıp müzik dinleyebiliyorsunuz. Ekranı karartabiliyorsunuz. CD'si var. Kimisi için önemli. Hala CD dinleyen çok insan var. Onun için bu da önemli bir detay olabilir. Şimdi tabi burada az çekiyor. Aslında oldukça yüksek ses verebiliyor ama tabii cılız. Basslar falan işte gelirken Panda'yı dinliyordum. Yeni moda şarkısı var ya. Bassları biraz eksiz, biraz cılız kalıyor. Multimedyanın hemen altında da analog klima kumandaları var. Kliması güzel soğutuyor bu arada. Şu an dışarısı 22 derece. Bugün aslında artık hafif hafif havalar serinlemeye başladı. Ama güneş vurduğu için içerisi radyasyondan ısınıyor. Radyasyon önemli. İç mekanda benim en çok sevdiğim detaylardan biri yol bilgisayar ekranı. Grafikleri güzel. Böyle dijital, böyle boğum boğum yapılmış bir karakteri var. Güzel 2 analog devir ve hız göstergesi var. Gayet güzel. Tribe basınca işte bütün yol bilgisayar ekranını görebiliyorsunuz. Otomobil henüz 7600 kilometrede. Biz de bir 200-300 kilometre yaptık herhalde. Direksiyondaki kumandaların kullanımı çok kolay. Burası cruise kontrol ve yol bilgisayarına ayrılmış. Çok rahat çalışıyor. Buradan
Şu tuşla artı eksi yapıyorsunuz. Sol tarafta ses kapama, mute tuşu, multimedyaya ayrılmış bir yer. Çok rahat kullanımı. O bakımdan hiçbir sıkıntı yok. Koltuklardan kesin bahsetmek istiyorum. Ya neredeyse spor koltuk kadar sizi sarıyor. Virajlarda falan hiç, yani ki bende göbek var. Kimi koltuklarda böyle bucket seatlerde böyle hafif iter sizi. Bu çok rahat ve çok iyi destekliyor. Çok hoşuma gitti. Virajlarda falan hiç savrulmuyorsunuz. Sanki bu i20 aktifi yaparken biraz da böyle acaba i20'nin sportif modelini yaparız da buna ufak ufak dokunuşlar yapalım. Sanki o kafada yapmışlar gibi. Koltuk bayağı sportif, bayağı tutuyor sizi. Rahat, süngeri de yumuşak. Yan destekleri güzel. Yolda gayet rahat ediyorsunuz koltuk açısından. Onun haricinde gözlüklüğü var. Güzel bir detay. B segmentinde görmek bunları güzel. Arka yaşam alanı fena değil. Yani B segmenti bir otomobildesin. Hani benim kullanış pozisyonumda arkada biri rahatça seyahat eder. Hani 5 kişi belki biraz rahat eder mi edemez mi bilemiyorum. Yalıtım olarak hiç fena değil. 17 inç lastikleri var. 205-45-17. Hani biraz yol gürültüsü alıyor ama yalıtım fena değil. 120'de falan rüzgar sesi gelmeye başlıyor. Bir de hırıl hırıl motor gürültüsü geliyor. Bence çok güzel çünkü çok güzel karakteristik 3 silindirli böyle tırrrrt diye güzel bir motor sesi var. Zaten dinleteceğim. Onun için bir problem değil yani o gelen motor sesi. Rahatsız edici gelmiyor. Alttan bir hırıltı geliyor. O da güzel. Konforuna gelelim arkadaşlar. Bence bu otomobilin en büyük dezavantajı 17 inç jantları olması. Bununla beraber gergin. İşte çukurlardan falan biraz hızlı geçerseniz bam güm ediyor. Hatta korkuyorsunuz acaba lastik patladı mı falan diye. Düz yolda sertliğin verdiği şeyle gayet iyi ama şehir içinde bozuk yollarda biraz tangur tungur ediyorsunuz konfor açısından. Büyük engebelerde çok problem yok ama küçük şehir içi çukurlar, kazılmış yerlerde pat 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 diye hissediyorsunuz. Hani 16 jant, 15 jantla çok daha konforlu seyahat edebilirsiniz. Böyle bir otomobilde ben daha konfor beklerdim. Daha iyi olmasını beklerdim. Çünkü aktif, hani aslında sportif görünmesi gerektiği için 17 jant var. 15 jant falan olsa belki o keskinlerde de çok medeni davranacak ve genel paket olarak çok güzel bir otomobil olacaktı. Gelelim motora. Motor benim bu otomobilde en sevdiğim detay. Çünkü hatırlarsınız iyon testimizde 1 litre atmosferik olanını test etmiştik. 1-2 yıl oldu. 2013'tü galiba. Belki 3 yıl oldu. Onun sesini ben çok seviyordum, hatırlıyorsunuz. İşte hırıl hırıl mini M3 diyordum, E36. Bu da onun turbolusu. 120 beygir, 171.2 Nm torku var. Performansı bayağı iyi. Yani benim Alfa Romeo da 120 beygir. Hani 120 olduğu için Alfa'ya örnek veriyorum. Şimdi millet hemen saldırmasın. Alfası var hep övüyor diye. Övmüyorum. Benim Alfa'dan iyi gidiyor neredeyse. Hatta alt devirleri falan çok daha iyi. Benim Alfa'nın alt devirler 3000'e kadar ölüdür. Bu otomobil de 6500 falan çeviriyor. Motor sesi çok güzel. Yürüyüşü, esnekliği motorun çok güzel. 6. viteste hafif yokuş bile çıkabiliyorsunuz 80 ile 90 ile giderken. Vites oranları iyi ayarlanmış. Çok rahat. O konuda bu motoru çok sevdim. Hani bu motoru biraz daha geliştirip böyle GTI gibi, işte M-Power gibi, biliyorsunuz Hyundai'nin N'i de çıkacak. N serisi, performans serisi. Hani bu motorun gelişmişi i20'de böyle i20 GTI, i20 M-Power gibi bir modelde kullanılabilir. 0-100 arkadaşlar 10.4. Yani gayet iyi. Zaten hafif bir otomobil. 1075 kilo, 1100 kilo civarında bir şey. Şöyle size 0-100'ünü de göstereyim. Ve 100. Fren yapalım bakalım. Dörtlülerini de hemen yakıyor. İlerleyince de sönüyor. Müdahale etmenize gerek yok. Motor sesini duyuyor musunuz? Bak. Çok güzel ya. Mini M3. Onun turbolusu. Tabi üst viteslerde bu sesi çok az duyuyorsunuz, o rüzgarın sesiyle falan, işte yol gürültüsüyle. Ama ikinci viteste çok bariz belli oluyor. Yüzünüzü güldürüyor. Alt devirler de çok güzel. 3000'de
Yani dolu. Üst devirler de fena değil turbo olmasına rağmen. 1 litre olmasına rağmen bir de. Peki soracaksınız tüketimi ne kadar? 140 kilometre sakin kullanım şehir içi vereyim size. 8.1 litre arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Uzun yolda çok rahat 5 ve 5'in altına indirebilirsiniz. Şehir içinde de ben 8.1 ile dolaştım. Sakin. İşte hep şeylere uyarak. Buradaki uyarıları işte 5'e at, 4'e at. Zaten 2000'i geçince hemen uyarı veriyor. 5'e at, 4'e at, 6'ya at diye. Ama 8 litre daha az olmasını isterdim. Bir 7 falan yaksaydı güzeldi de 8 biraz iddialı. Şanzımanına gelelim arkadaşlar. 6 ileri şanzımanı var. Oranları çok güzel seçilmiş. 90-92 falan yapıyor ikinci viteste. Ben vites oranlarını beğendim. 6 da uzun yol için ayarlanmış. 6. viteste 100 km ile giderken 2250 devirlerde. Yakıt ekonomisi için de güzel bir şey. Kullanması çok rahat bir otomobil. Gelelim yol tutuşa. ESP'si tamamen kapatılamıyor. Yani kapatsanız bile belli bir açı verirseniz, eğer çok açı verirseniz, çok zorlarsanız yine tutuyor. Bu da güvenlik için güzel bir şey. 17 inçlerle limitleri biraz daha yüksek tabii i20'ye göre. Direksiyon hissiz, maalesef hissiz. Keşke hisli bir direksiyonu olsaydı. Pek ne olup bittiğini anlayamıyorsunuz. Hani araba kayıyor ama hani direksiyon kaydığını bildiğin için biliyorsun orada. Ama direkt bir direksiyonu var. Jantların da buna etkisi var tabii. Hani keskinliği fena değil ama his olarak histen biraz yoksun. Beklediğimden daha dinamik çıktı ama i20 aktif. Sonuç arkadaşlar, aslında şu anda segmentinde rakipsiz diyebiliriz. Yani tamam, normal i20 Fiesta Polo gibi rakipleri var ama bu aktif modeli. Aslında Cross Polo gibi bir rakibi olması lazım ama Türkiye'de pek öyle bir rakibi yok. Getirilmiyor. Onun için rakipsiz de diyebiliriz. Dış tasarımı hoş, jantları güzel. Arka tampon çıkıntıları, işte depo kapağıydı gibi detayları. Donanımları fena değil. B segmenti için iyi. Navigasyonu var. Koltukları rahat. Debriyajı rahat. Vites oranları güzel. Uzun yolda. Yalıtımı fena değil. Belki biraz daha iyi olabilirdi ama lastiklerin de etkisi var buna tabii. Motor sesi çok güzel. Bu da önemli bir detay. Canlı, yeni nesil bir motor. Tüketimi tabii biraz fazla. Yani şimdi B segmenti alıyorsun. Biraz daha az yakmasını isterdim. O bakımdan tüketim fazla diyebilirim. Fiyat olarak da 63.300 liste fiyatı var. 700 lira da boya farkı var galiba. 64 diyelim. Ama şu an kampanyalar var. Takas indirimleri, işte 3000 liraya kadar indirimler falan var. Ya işte 60'a kaparsınız. Pazarlık mazarlık 60'a kapanır. Ben i20 Active'i sevdim. Yani kullanışlı bir otomobil. Normal i20'den daha böyle işte tavan rayları falan ayrışıyor. Güzel yapmışlar. Yani ilgileniyorsanız böyle bir otomobille gidin inceleyin siz de bayide. Bu testimden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz like'a basın, paylaşın, yorum atın. Bizi yalnız bırakmayın. Sizleri seviyoruz. Saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Dış tasarımı çok güzel. Oha, bu nasıl keçi ya? Bunun boynuzlara bak sen. Vay vay vay. Reis olmuş o artık. Bunlar da küçük keçiler. Sonuca dönecek olursak